Oktay Usta. Buraya toz kırmızı biber serpiyorum. Üstüne bastırıyorum şimdi. Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açık alanda, bahçede çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi bugünkü tarifimiz cheeseburger partisi olacak inşallah sizler için. Açık ortamda bakalım Oktay Usta nasıl bir cheeseburger hazırlayacak. Kabuklu patatesler hazırlayacağım. Taze patates olduğu için kabuklarını soymadan hemen doğramaya başlayacağım ama öncelikle tavamızın içine yağı koyacağım. Patatesler kızaracak. Patatesler kızarırken bir yandan da karamelize soğanı olacak. Soğanı, köftesi, her bir şey olan güzel bir cheeseburger partisi Oktay Usta'dan sizler için olacak sevgili seyircilerim. Evet, şimdi hemen yağın altını yaktım. Patatesleri kesiyorum. Alanı açayım, sizlerin rahat görebileceği şekle getireyim. Taze patateslerin kabuklarını yıkadıktan sonra güzelce sevgili seyirciler elma dilimi patatesler yapıyorum. Değerli seyircilerim, şimdi cheeseburger partisi için kabuklu patatesleri doğradım. Doğradıktan sonra havlu kağıdı ile biraz fazla suyunu almaya çalıştım ki yağa attığımızda yağda bir üzerimize yağlar sıçratmasın diye. Alıyorum şimdi tavanın içine. Bismillahirrahmanirrahim. Yakından döküyoruz. Yukarıdan atmayın, yanarsınız. Yakından dökmek lazım patatesleri. Yakından döktüğünüz zaman hiçbir sorun yaşamazsınız. Evet, bol yağda patatesler kızarmaya başladı. Hemen yan tarafta da sevgili seyircilerim karamelize soğan yapacağım. Şimdi karamelize soğan nasıl olacak? Şeker ve sirke ile birlikte soğanlar yağda kavrulacaklar. Şöyle halka halka soğanları kesiyorum sevgili seyircilerim. Kaç tane soğan var burada? 3, 6, 7 tane soğanımız var. 7 tane soğan böyle halka halka kesiliyor. Kesilen soğanlar birazdan tavanın içine biraz zeytinyağı koydum. Yağda kavrulmaya başlayacaklar. Lezzet mi lezzet olacak, mükemmel bir tat olacak inşallah sizler için. Oktay Usta cheeseburger hazırlıyor. Cheeseburgerin köftesini de şimdi birlikte hazırlayacağız. Evet, şimdi hemen tavamızın içine doğramış olduğum soğanları da alıyorum. Bakın soğanlar, patatesler kızarırlarken bir yandan da Oktay Usta hemen hiç beklemeden sevgili seyirciler köfteye geçecek. Patateslerimiz az kaldı. Kızarıyor değerli seyircilerim. Şu anda bakın görüyorsunuz kabuklu patates. Çok da güzel görünüyorlar. Hemen yan tarafta da soğanlar karamelize oluyor. Zeytinyağını verdim. Tuzunu da ekledim. Ara ara karıştırıyoruz yalnız. Mutlaka karıştırmak lazım. Katlarının birbirinden ayrılıp dengeli pişebilmesi için. Soğan pişiyor. Patates kızarıyor. Şimdi hemen cheeseburgerin köftesinde 2 tatlı kaşığı tuzunu koymuştum. 1 tatlı kaşığı karabiber koyuyorum. Buraya bir çay bardağı kadar da maden suyu vereceğim. Çünkü başka bir şey koymayacağımız için az daha vereyim. Kuru olur ondan dolayı sevgili seyirciler. Bakın yumuşak olabilmesi için, kolay şekil alabilmesi için bir çay bardağı kadar maden suyunu döktüm. Tuz, karabiberle birlikte yoğuruyorum. Eğer sevdiğiniz baharatlardan koymak istiyorsanız koyabilirsiniz sevgili seyirciler. Daha önce hamburger tarifi yapmıştım. YouTube'da ekmek, işte içine maydanozunu, soğanı, her bir şeyini koymuştum. Bayağı bir neden koydun diye eleştiriler geldi. Tamam hay biz 2 metodu yaparız. Problem yok dedim sevgili seyirciler. Bugünkü köftemde de tuz, karabiber, birazcık da bir çay bardağı kadar da 1 kiloya maden suyu koydum. Neden? Yumuşak olsun. Yoksa aksi takdirde köftemiz kuru kuru olur. Ondan dolayı. Köfteleriniz tamam. Burası hazırdır. Yağın altını kapatıyorum.
Öncelikle patatesleri alıyorum. Soğanlar pişmeye devam edecek. Karamelize oluncaya kadar. Patatesin üzerine çıkınca hemen tuz ve artı biraz toz kırmızı biber serpmeyi planlıyorum. Kekik de atabilirsiniz. Kekik seviyorsanız yağdan aldıktan sonra hemen tuz, toz kırmızı biber, biraz da kekik koyabilirsiniz patateslerin üzerine. Bir de bu yağlar soruluyor. Kalan yağlar ne olacak diye. Güzel soğutalım, süzdürelim, kavanoza koyup tekrar kullanabilirsiniz. Tek sefer kullanırsak mutfak ekonomisini alt üst ederiz. Ondan dolayı söylüyorum sevgili seyirciler. Şimdi evde olduğu zaman bayağı bir şey oluyor. Ya işte bu yağ tekrar kullanılmaması gerekiyordu gibi filan açıklamalar yapanlar oluyor ama ve lakin yani profesyonel manada baktığınız zaman profesyonelde uzun uzun kullanılıyor çünkü israf edemez ki insanlar. Ciddi maliyettir o zaman. Şimdi hemen tuzunu ekliyorum. Tuzundan sonra buraya toz kırmızı biber serpiyorum. Patateslerin üzerine. Güzel oldu. Evet. Tuzunu, toz kırmızı biberini koydum. Bakın soğanlar yavaş yavaş kendini bırakmaya başladı. Yumuşadılar. Sevgili seyirciler ama ara ara mutlaka karıştıralım. Tuzunu verdim. Tuz çabuk yumuşatıyor. Bu önemli bir püf noktasıdır. Birazdan şekerini ve sirkesini de vereceğim. Hamburger köftelerimizi şimdi bastıracağım ama bastırmadan önce bir çorba kaşığı karamelize soğanımızda toz şeker, bir çorba kaşığı elma sirkesi ekliyorum buraya. Şimdi elma sirkesi şekerle birlikte kısık ateşte ağırdan karamelize oluncaya kadar, güzel kızarıncaya kadar daha doğrusu, kızarınca karamelize oluyor soğanlarımız. Müthiş bir lezzete kavuşuyor. Sevgili seyircilerim tüm detaylarıyla inşallah sizlere anlatmaya çalışacağım karamelize soğanı. Yavaş yavaş pişsin. Şimdi hemen geçiyoruz köfteye. Burada ekmek sayımız bayağı bir bolca var. Bereketli olur inşallah. Şuradan şöyle bir mandalina büyüklüğünde köftesinden koparıyorum. Burada bir tane konserve kapağının sevgili seyirciler üzerine naylonu koydum. Naylonu koyduktan sonra getiriyorum. Şurada üstüne bastırıyorum şimdi. Şeklini burada kapakla aldırıyoruz. Kapağın şekli ortaya çıkıyor. Sevgili seyircilerim, ekmeklerimizin boyutunu da şimdi sizlerle paylaşacağım hemen. Göreceğiz. Ekmek ne kadar, kapağın ölçüsü ne kadar, onların hepsini şimdi göreceğiz inşallah. Evet. Bunu buradan alıyorum şimdi şöyle. Görüyor musunuz? Cheeseburger'in. Ekmeği de hemen getireyim. Ekmekle bakın görüyor musunuz? Köfte ekmekten birazcık büyük. Hiç endişelenmeyin. Biraz büyük olsun. Piştiği zaman küçülecek. Tam eşit boya gelmiş olacak. Şimdi hemen bir tane daha hazırlıyorum. Ondan sonra aynı işlemi tüm köftelerimize yapıyoruz sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler şu anda karamelize soğanımız hemen hemen olmak üzere. Şu an için gayet normal. Daha fazla kızarmış seviyorsanız biraz daha fazla kızarsın istiyorsanız bir tık daha kızartabilirsiniz ama gayet normaldir. Daha kızartırsanız tamamen eriyip kaybolur. Ondan dolayı söylüyorum. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Artık burası beklesin. Şimdi domatesleri kestim, turşuyu kestim. Bütün hazırlıklar tamam. Ocağımızın altını yaktık. Hemen cheeseburger köftemiz kaç tane çıkmış? 6, 12, 14. Bayağı bir cömertçe davranmışım sevgili seyirciler. Gramajlarını biraz küçük kestim ki herkese yetsin. Çünkü ekmeğim bayağı bir var. 14 kişi için efendim şu anda sevgili seyirciler cheeseburger çıkmış olacak. Köftelerimiz hazır. Kavanoz kapağıyla bastırıp sıkıştırdım. Gayet de güzel oldu. Tavamızın altını yaktık. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyor. Köftelerimizi tavamızın üstüne
alıyoruz sevgili seyirciler. Ekmeklerimize mayonez, ketçap süreceğim. Yeşilliğini, domatesini, turşusunu koyacağım. Sonra burada çevirince hemen cheddar peynirlerini direkt üstüne burada yerleştireceğim ki peyniri erimiş olacak. Peynirin üstüne de karamelize soğan kapatıyoruz yanında patates tavayla birlikte. Cheeseburger partimizin finaline doğru yaklaşıyoruz değerli seyircilerim. Ekmeklerin zeminine mayonez, ketçap koyduktan sonra şimdi sırada yeşilliğimiz var. Birer parça yeşil salata koyuyoruz buranın üzerine. Sonra yeşil salatadan sonra domates ve turşu gelecek. Baya böyle güzel, lezzetli, bol malzemeli, eldeki ve evdeki imkanlar ile hazırlanmış güzel bir cheeseburger olacak. Şimdi hemen biraz istediğiniz miktarlarda turşu koyabilirsiniz. İncecik kesilmiş turşu parçaları koyuyorum. Köftelerimiz bir tarafı çevirildikten sonra sıcak tarafına çevirdikten hemen sonra cheddar peynirlerini koydum. Şu anda cheddarları eriyor. Bütün hazırlığımız tamam. Bakın şu görsele bakın sevgili seyircilerim, şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Herkesin evinde bu güzellikler olsun niyetiyle hazırlıyor Oktay Usta. Şimdi 2 ürünümüz kaldı. Köfte ve karamelize soğan. Evet, bakın köfteler altına bakıyorum pişmiş. Hemen şimdi sevgili seyircilerim getiriyorum domatesin ve turşunun üzerine köftelerimizi, cheeseburgerlerimizi koyuyoruz. Şimdi hatta 3 tanesi kalsın kapağı üzerinde. 2 tane kalsın hatta. Diğerleri açık olsun. Detaylarını sizler rahat görebilin diye. Evet efendim. Oktay Usta mutfakta, açık alanda, her yerde. Sadece ve sadece sizler için özel lezzetler hazırlıyor. Efendim veda vaktimiz geldi. Kanalıma abone olup, yorum atıp, beğenip, dostlarıyla paylaşan bütün seyircilerime kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a emanet olun.